Cybertruck nihayet çıktı. Bu değil, bu. 4 yıl önce anons edildi. Araç dünyasında fırtınalar kopardı. Tasarımıyla insanları ikiye böldü. Ön sipariş rekorları kırdı. Ben de ön sipariş verdim. Sonra bekledim. Ama nihayet çıktı. Şimdilik sadece 10 tanesi. Peki bu kadar beklediğinize değdi mi? Evet, üretilen ilk 10 araç törenle sahiplerine teslim edildi. Son derece kötü ve aceleye getirilmiş bir törenle. Şu ışıklandırmaya bakar mısınız? Karanlıkların içindeki o kişi Elon Musk. Son zamanlarda epeyce bir yıprandı ve yoruldu. Belki de o yüzden ne bu tören 4 sene önceki o muhteşem gösteriye ve ne de karanlıklardaki bu silüet o 4 sene önceki eski Elon Musk'a pek benzemiyor. Peki Cybertruck neye benziyor? Buna değil ama en az bunun kadar parlak bir şeye. Aslına bakarsanız ilk tanıtıldığında da sahip olduğu o keskin çizgileri, o kutuplaştırıcı tasarımı genel hatlarıyla korumaya devam ediyor. Fütüristik bir tasarım bu. Adı üstünde. Cyberpunk değil Cybertruck. Paslanmaz çelik gövdesi duruyor. Güçlü performansı ve yüksek hızı da hala dikkat çekici. Benim favorim diğer Tesla'ların da alameti farikası minimalist bir iç tasarıma sahip olması. Tasarım ve teknoloji odaklı bu özellikler işte otomatik pilot sistemi, geniş ekranlı bilgi eğlence sistemi vesaire vesaire bunların hepsi aynen duruyor. Ancak dış boyutları %5 oranında küçültülmüş. Yani aynı kalan şeyler var bir de küçülen şeyler var. Büyüyen tek şeyi fiyatı. 2019'da 40 bin, 50 bin ve 70 bin dolar olarak anons edilen fiyatlar şimdi karşımıza 60 bin, 80 bin ve 100 bin dolar olarak çıktı. Tabi arada pandemi oldu, enflasyon arttı gibi bir takım bahaneler olsa da hiç kimse bu kadar bir fiyat artışını beklemiyordu açıkçası. Gerçi elektrikli araçlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 7.500 dolar civarında bir vergi teşviği var ama sadece 80 bin dolar ve altındaki araçlar için geçerli bu. Yani Tesla Cybertruck'ın ilk 2 modeli için. Ama bu modellerden de sadece bir tanesi gelecek yıl içinde çıkacak. En uygun fiyatlı olan model ta 2025'te alınabilecek denmiş ki bu bir Tesla olduğu için siz kafadan en az 2026 hatta 2027 olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla herkesin hemen erişebileceği bir araç olmadığı kesin. Zaten etkinlikte de belki de bu yüzden fiyatlara hiç girmediler. Doğrudan bir prestij unsuru olarak konumlandırıldı. Prestijli bir kamyonet. A really unusual product. Elon Musk, yollarda, park yerlerinde böyle bir şeyi pek göremezsiniz. Bu yollardaki en eşsiz şey dedi. The most unique thing on the road. Finally, the future will look like the future. Ağırlıklı olarak Cybertruck'ın dayanıklılığına odaklanıldı. Kurşun geçirmez olduğu söylendi. Hatta ok geçirmez. 4 sene önceki törende yaşanan ama sonra pazarlama anlamında epeyce işlerine yaradığını fark ettikleri ve konuşulmasını sağladığını bildikleri için o fiyaskoya bir gönderme olarak bu kez tasarımcısı camına softball yani yumuşak bir beyzbol topunu fırlattı. Herhalde bugüne kadar gördüğüm tüm Tesla etkinliklerinin en düşük anı buydu. Vurgulanan bir başka özelliği de bunun çok hızlı ve çok seri bir araç olması. 2023 model yepyeni bir Porsche 911 ile yarıştırdılar. Elektrikli motorların doğal bir avantajı olarak büyük bir ivmelenmeyle onu geçti. Arkasında bir başka 911'i taşırken hem de. Burası hem çok komik hem de çok sembolik. Çünkü aynı anda hem bir kamyon kadar güçlü hem de bir spor arabası kadar çevik olduğunu vurgulamanın zekice bir yolu. Ya da kurnazca mı demeliyiz? Çünkü Porsche 911 ya da genel olarak spor arabaları sadece bu hızlanma esasına göre alınmıyor, tercih edilmiyor. Tabii ki kamyonetleri de normalde bu özelliği nedeniyle tercih etmiyor insanlar. Hele elektrikli araçlarda çok önemli bir başka unsur daha var ki o da menzili. Bir şarjla ne kadar uzağa gidebileceği. 2019'da beni en çok heyecanlandıran ve hemen ön sipariş vermemi sağlayan şey
500 mile varan menzil vaadi olmuştu. Çünkü ailece sık sık uzun araba yolculuklarına çıkıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse her yerini ve Kanada'nın da büyük bir kısmını sadece 260 mil menzilli bir Tesla Model 3 ile gezdik. Bugüne kadar dünyanın çevresini 2 kez dönecek kadar çok yolu sadece elektrikli bir motor üzerinde kat ettik. İşte o yüzden menzilde 2 kata yakın bir artış benim için en cazip vaatlerden biriydi. Ancak tıpkı fiyatlarda olduğu gibi menzilde de bir küçülme oldu. Cybertruck modelleri içinde fabrika çıkışı en uzun menzil 340 mil olarak anons edildi. Bu haliyle Tesla Model S'in 405 millik menzilinin bile gerisinde kalıyor. Web sitesinin derinliklerinde bir yerde Range Extender diye bir seçenek var ama çok fazla bir detay verilmemiş. Bununla 470 mile kadar çıkılabileceği belirtilmiş. Yani ek pille 130 millik bir artış. Ama bu tabi beraberinde $16.000 civarında yine ek bir maliyet ve tabi bir de arkada ekstra bir yer işgali demek. Bu aracı mantığınızı kullanarak aynı kategorideki diğer araçlarla kıyasladığınızda da biraz kafanız karışıyor. Bu segmentin en önemli ve ABD'de en çok satan markası Ford F-150'nin elektrikli modeli neredeyse yarı fiyatına başlıyor. Yine elektrikli Rivian ya da Hummer gibi araçlar da yaklaşık bu fiyatlarda ve hatta daha pahalı konfigürasyonları da var. Eğer kamyonet gibi açık kasalı bir tasarım yerine SUV gibi kapalı bir tasarıma geçerseniz bu kez de Tesla'dan ayrılan mühendislerin kurduğu Lucid'in yeni anons ettiği Gravity modeli çok ilgi çekici gözüküyor. Ayrıca Uzak Doğu'daki pek çok markadan rekabetçi ve iddialı modeller duyurulmaya devam ediyor. Ya bizde bile TOG piyasaya çıktı. 4 sene öncekinden çok daha fazla seçenek var artık önümüzde. Tesla'dan beklenti bu anlamda çok büyüktü ama daha fare doğurdu diyebiliriz. Ben daha çok kendin ettin kendin buldun demeyi tercih ediyorum. Elon Musk'sa başka bir şey diyor. Kendi mezarımızı kazdık. Tabii ki öyle diyecek çünkü kimse böyle bir tasarımı onlardan istemedi ki. Kamyonetin tanımını değiştireceğiz, siber kamyon yapacağız filan diyorsanız çok iddialı bir işe kalkışıyorsunuz demektir. İşte böyle büyük vaatleri vermek ama geç yerine getirilen daha küçük gerçeklerle karşılaşmak doğal olarak Elon Musk'ın mottosuna bizim de hayal kırıklığımıza dönüştü. Neyse işte öyle. En azından mühendislik anlamında bu aracın büyük bir iddiayı göğüslediğini söyleyebiliriz. Piyasada gerçekten de benzeri hiç böyle bir kamyonet yok. Malzeme olarak kendi geliştirdikleri özel bir çelik alaşımı kullanmışlar. Tesla'nın kardeş şirketi diyebileceğimiz SpaceX'teki know-how buraya aktarılmış. Evet, Starship, uzay gemisi, yıldız gemisinde kullanılan malzemeyi kendi geliştirdikleri özel bir çelik alaşımı haline getirmişler ama şimdi bunun yapılması da zor, onarılması da. Çünkü tipik olarak otomobil fabrikalarında böyle metalleri hızlıca şekillendirmek için kullanılan o dev damgalama makineleri paslanmaz çelik gibi güçlü metallere uygulandığında hasar görebiliyor. Evet, doğru duydunuz. Malzemenin kendisi değil, onu şekillendirmeye çalışan makinenin kendisi hasar görebiliyor. Bu daha dayanıklı. Peki kimsenin bunları bu kadar ayrıntıyı bilmesine gerek var mı? Ya da kimsenin böyle bir isteği, beklentisi var mıydı? Yoktu. Ama yaptılar. Eğer bu bir başarıysa elbette övünebilirler. Ama sonuç olarak biz son kullanıcılar için hayal kırıklıklarıyla dolu bir teslimat süreci başlamış oldu diyebiliriz. Fire in the hole. Şu ana kadar 2 milyon kişinin $100 ödeyerek ön sipariş verdiği tahmin ediliyor. Analistler bunların ancak %30, %40 civarının gerçek satışa dönüştürülebileceğini tahmin ediyor. Hadi biz daha da inelim, %25'i bile satsa 500 bin araç yapar ki Teksas'ta bunları üreten fabrikanın yıllık üretim kapasitesiyle bu kadar aracı en erken, en hızlı 2 yılda üretebilirler. O 2 milyon siparişi verenler arasında ben de vardım ve şu anda hala beklemeye devam ediyorum. Verdiğim siparişi iptal edip etmeme konusunda da açıkçası bir kararsızlık içindeyim. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz, düşünüyorsunuz? Evet, haklısınız, muhtemelen iptal etmeyip biraz daha bekleyeceğim çünkü bir yandan da gerçek dünyadaki kullanım örneklerini görmek istiyorum doğrusu. Kağıt üzerinde pek çok şey farklı algılanıyor. Bugüne kadar kullandığım tüm elektrikli araçlar içinde Tesla hala en iyi yazılıma sahip olanı. Ve daha da önemlisi Supercharger A en azından Kuzey Amerika'da çok yaygın ve çok güvenilir. %99'un üzerinde bir uptime'ı var. Az önce söylediğim o gezileri yaparken yani yüzlerce kez şarj etmişimdir aracı. Sadece
bir keresinde 10 dakika sırada bekledim ve bunun dışında her zaman gittiğim yerde mutlaka şarj edebildim. Hayatımızda ilk kez bir Supercharger istasyonunda sıra bekliyoruz. Montana'da Billings kentinde sadece 4 tane Supercharger varmış ve 4'ü de dolu şu anda. İşte böylesine güvenilir olduğu için de neredeyse tüm elektrikli araç üreticileri bu ağı destekleyecek şekilde otomobil üretmeye başlayacaklarını duyurdular Kuzey Amerika'da. Yani hangi markayı alırsanız alın Tesla'nın yerlerinde şarj edebileceksiniz demek bu. Aynı zamanda da rekabet epeyce bir kızışacak demek bu. Ki iyi bir şey. Az önce de söylediğim gibi teslimat sırası bana geldiğinde ne yapacağımı bilmiyorum. Mantığım saçmalama demeye devam edecek muhtemelen. Ne alakası var? Niye böyle bir şey alıyorsun? Ama onun dışındaki her şeyimle böyle bir aracı alıp yolun götürdüğü yere gitmeyi isteyeceğim. Sebebini bilmiyorum. Başka yerlere götürmeyi sağlayacak şöyle bir şeye hiçbir zaman sahip olamayacağım için olabilir. Ya da gelecekte yaşadığımızı en iyi hissettiren araçlar bunlar olduğu için belki de. Nereden bakarsanız bakın. Bunların çok ateşli şeyler oldukları kesin.